Ateizmin beyni, ateizmin çapı bu kadardır. Yalan düzeltmek için yalan söylemeye ateizm deniyor. Bu ne biçim ilke? Sen tesadüfe veriyorsun. Sen evrime devrime veriyorsun. Bir sineğe mucunu yapabilir misin? Yapamam. Gözü yapan nasıl kör olabilir? Yok bende hemşerim. Yok. Canlılar evrim geçirmişler, öyle diyor değil mi? Canlılar evrim geçirmiş demiyor mu? Çok merak ediyorum ya, hep merak etmişimdir acayip bir şekilde. Mısır evrim geçirdiğine göre daha önceleri bunun tohumu yoktu demektir, öyle değil mi? Tohumu yoksa nasıl çoğalıyordu bir? İkincisi, tohuma geçmeye karar verince tohuma kendisi nasıl yazdırır tohumun içine? Deveye demişler ya, boynun niye eğri diyor. O da ne demiş? Nerem doğru diyor. Esbabın, küfrün bir tane yanlışı yok ki. Trilyon yanlışı var yani. Balık sudan karaya çıkacak. Çıkart bakayım. Bütün solungacını akciğere çevirmen lazım. Bunu ihtimal veriyor. Canlılarda en ufak bir değişiklik olması için ne kadar süre gerekir diyorsun? Milyonlarca sene gerekiyor. İyi de senin dediğine göre zaten birkaç milyon sene önce olmuş canlılar. Sen en ufak bir değişiklik için milyon sene söylüyor. Nasıl olacak bir iş? İnsan da o zaman her bir değişiklik için birkaç milyon sene söylersen en azından birkaç trilyon senedir insanın yeryüzünde yaşaması lazım yani. Halbuki diyor ki birkaç milyon sene önce oldu. Ne demektir anlamadık yani. Hani yalan söyleyince onu düzeltmek için bir yalan daha söylüyorsun ya. Sonra onu düzeltmek için bir yalan daha söylüyorsun. İşte bu. Yalan düzeltmek için yalan söylemeye ateizm deniyor. Bir yalanı başka bir yalanla düzeltiyorsun. Çünkü sebep olarak gösterdiğin hiçbir şey o sonucu yaratamaz. İstersen ateizmi desteklemek üzere düşün. İstersen ateizmi haklı kılmak üzere düşün. İstersen ateizmin fikrine taraftar olarak düşün. Sen bir çekirdeğin meydana gelişini izah edemezsin. Canlının nasıl çoğaldığını izah edemezsin. ChatGPT'ye dedim ki bu canlılar evrim geçirerek çoğalmış öyle mi? Evet diyor. Öyle yazıyorlar öyle söyle. Ve canlılar da bir hücreden çoğalmış öyle mi? Tabii öyle diyor. Peki bu hücre ne kadar ömrü olmuştur? Diyor hücrelerin ömrü uzun değildir. O zaman ilk hücre olduğunda madem ömrü uzun değil, bunun o zaman çoğalma sisteminde olmuş olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru diyor. Beslenme sisteminde olması lazım. Doğru değil mi? Doğru. Ne deniyor ona? Hani vücuttaki gelir gider dengesini sağlayan o mekanizmanın da olması gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şunun da olması lazım. Doğru mu? Doğru. Bu ne biçim ilkel hücre? Çoğalma sistemi var, savunma sistemi var, beslenme sistemi var, kendini koruma sistemi var, her şey var. Bu nasıl ilkel hücre? Hani bir yalan söyleyeceksin, bazı usturuplu atlıyor yani. Hiçbir şekilde bir hücre aşama aşama meydana gelemez. Çünkü aşama aşama meydana gelirse yaşayamaz. Bu canlı eğer hücre evrim geçirecekse milyonlarca sene bu hücrenin yaşaması gerekiyor ki yavaş yavaş değişip de ondan sonra böyle yaşayabilecek hale gelsin. Ama kendisinde çoğalma sistemi olmasa, beslenme sistemi olmasa, koruma sistemi olmasa, denge sistemi olmasa hayatta kalamaz. Hepsinin bir anda olması gerekiyor. Hücrenin içinde 3000 tane indirgenemez komplekslik varmış. 3000 tane. Yani aynı anda 3000 fonksiyonun çalışmış olması gerekiyor ki hücre canlı olsun. Buna ihtimal veren bir akla ne söylenir? Uzaktan bakınca her şey mümkün gözüküyor. Evet. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşin. Bu misal çok önemlidir. Şurada söylediği üstadın şu basit gibi gözüken misal çok önemlidir. Birçok meseleyi kökünden halleder. Dikkat edersek diyor ki mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse. O da ihtiyarlı, şuurlu farz ederek. Bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Güneş, sen bir sineği yapabilir misin? Güneşin aklı olsaydı, şuuru olsaydı şöyle diyecekti. Elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanıyla dükkanımda ziya, renkler, haraç yok. Hani güneşten bir şey istiyorsun, güneş kendinde olanı verebilir, doğru mu? Ne diyecek? Vallahi beni yaratan bende ateş yarattı. Buyur istediğin kadar dükkan senin. Beni yaratan bende ışık yarattı. Al ne kadar istiyorsan. Beni yaratan bende ısı yarattı, renk yarattı. Ne kadar istiyorsan al. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim ihtarım dahilindedir. Bakın sebeplerden güneş diyecek ki benden ateş iste vereyim, benden renk iste vereyim, benden ışık iste vereyim ama benden göz isteme, ama benden kulak isteme, benden akıl isteme, benden hayat isteme, benim dükkanımda yok. Peki sen işimize yaramadın. O zaman havadan isteyelim. Sineğin vücudunu yaratabilir misin? O da diyecek ki nefes istiyorsan buyur hemşerim. Dükkan senin. Ama bende göz yapacak kudret yok. Bende kulak yapacak kudret yok. Bende böbrek yapacak kudret yok. Senden de işimiz olmadı. Toprağa soralım bakalım. Bir göz yapabilir misin? Sineği yapabilir misin? O da diyecek ki öncekilerin yapamadığını ben nasıl yapayım yani? Bende göz yapacak bir ehliyet yok ki. Ben ne anlarım ışıktan? Ben ne anlarım mercekten? Ben ne anlarım ışık kırılmasından? Ben nereden bilirim yani? Senden de iş yok. Suya soralım.
su hepsinden kaçacak bu sefer. O diyecek, o olmak istiyorsan gel boğayım dükkan seni yani. Ama benim dükkanımda hayat yok. Benim dükkanımda göz yok. Benim dükkanımda kulak yok. Bunu niye verdi üstad? Bir sanatkar ancak kendisinde olanı verebilir, yapabilir. Dudaksız adama demişler ki mumu üfleyerek söndür. Ne demiş olabilir? Mumu üfleyerek söndür demişler dudaksız adama. Ne demiş? Benden demiş dünyadaki en zor işi istiyorsun. Yani kır dök yapayım da üfle deme bende ya. Dudağım yok yani. O olmadığı için bak onda dudak olmadığı için üfleyerek söndüremez. Canlıda ne kadar özellik varsa onu yapanın o özelliklerin hepsini yapacak özelliğin olması gerekir. Sen tesadüfe veriyorsun. Sen evrime devrime veriyorsun. Ona sebep olanın onu yapacak özelliği olması gerekir. Aklı meydana getiren nasıl akılsız olur? Şuuru meydana getiren nasıl şuursuz olur? Hayatı meydana getiren nasıl hayatsız olur? Gözü yapan nasıl kör olabilir? Sesi yapan, kulağı yapan nasıl sağır olabilir? Ne kadar özellik varsa insanda, hayvanda, bitkide bütün o özellikleri yapabilecek ilim, irade ve kudretin var olması gerekir. O yüzden diyor ki güneşe bir sineğe mucizini yapabilir misin? Yapamam. Ben ateşle ilgili iş yaparım, yakarım. Yakmayı iste, yakarım. Aydınlatmayı iste, aydınlatırım. Renk iste, vereyim. Ama göz, kulak, hayat yok bende hemşerim. Yok, yok, yok. Kimde var? Hiçbirisinde. Onun müsebbibi onlardan değil, onların dışında. Bir tablo gördük. El Alim yazmış oraya. Tablo siyah renkle yazılmış El Alim. Kenarında da yaldızdan desenler çekilmiş. İç kısmı da bembeyaz. Altı çekilip parlatılmış. Bir baktık tablonun alt tarafında altın yıldız boya var. Tablonun alt tarafında siyah boya var. Tablonun alt tarafında düzlenen alçı var. Şunun yapılabilmesi için gereken tüm alet edevat orada duruyor. Ateizm ne diyor biliyor musun? İşte diyor bak bu alçıyı, buradaki alçı gördün mü? Ha? İşte buradaki alçı bu alçının işi. Buradaki yaldız bu yaldızın işi. Buradaki yazı bu siyah boyanın işi. İşte ateizm budur. Ressamın yaptığı resmin de kullandığı spatulalar, fırçalar, boyalar tablonun altında duruyor. Sen diyorsun ki bu tablo görmüyor musun? Kırmızı bak gül var orada. Bak burada kırmızı boya var. İşte bu boya bu gülün sebebi bu kadar. Bak izah ettik onu. Meğerse ne kadar basitmiş ya. Biz anlamıyormuşuz yani. Ateizm bu kadardır. Ateizmin beyni, ateizmin çapı bu kadardır. Ama güneş diyor ki benden ısı iste vereyim, renk iste vereyim, ateş iste vereyim. Ama bende hayat yok, göz yok, kulak yok. Ben yapamam. Kim yapabilir? Hayatı olan yapabilir. Görmesi olan yapabilir, işitmesi olan yapabilir. Evet. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.